Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir karavanla karşılaştım. Iveco Dali diye kendileri yapmışlar. Kendileri 11 yıllık bir karavan tecrübeleriyle birlikte kendi isteklerine göre karavan firmasına gidip isteklerini gerçekleştirmişler. Size biraz karavanın dışını göstermek istiyorum bugün. Gerçekten ben de ilk defa gördüm bu kadar eee, özenle yapılan bir karavan. Kendi isteklerine göre eee, karavan firmasında bulunarak eee, bütün özelliklerini kendileri belirleyip ve kendileri yapmışlar ve kendilerinin bir de ATV'si var. Tabii ki arkaya bağlıyorlar. Bu ATV'yi bağlayarak da kendileri park halindeyken tüm ihtiyaçlarını görüyorlar. Birazdan şimdi kendilerini de tanıyacağız ama ben de bilmiyorum nasıl bağladıklarını ATV'yi. Bayağı bir kendileri neşeli ve 11 ay boyunca da karavanın içinde yaşıyorlarmış. Dışı çok kaliteli, camları da çok kaliteli görüyorum. Hiçbir masrafından kaçınmamışlar. İçinde ben de bilmiyorum neler olduğunu ama bayağı bir özellikli diyebilirim size. Hemen hemen her şeyini düşünmüş bir durumdalar. Tabii bulunduğumuz yer şöyle bir yer. Yine deniz kenarında. Yani ben de ilk defa bu şekilde tam entegre olarak yapılan bir karavanla karşılaşıyorum. Şimdi sahiplerinin yanına gidelim. Evet. Sahipleri burada. Merhabalar. Merhaba. Şimdi sizden biraz karavanınızın bilgilerini alabilir miyiz efendim? Kaç yıllık bir karavan maceranız var veya deneyiminiz var? Biz çok uzun süredir karavancıyız. Yani Ama önce biz bunun boş araçla gezdik. Fiat Ducato'nun boş aracıyla gezdik bir 5-6 sene. 6 yıl bir maceramız var diyorsunuz. Aynen ama boş araç. Boş bir Yani araç. karavan değil. Evet. 6 yıl Karadeniz'in dağlarında o araçlarla gezdik. Sonra 6. yılın sonunda bir bayan arkadaşla orada karşılaştık. Dedi ki bu hayat çok zor. Size gelin bir karavan yapalım. Eyvah eyvah. Aynen. Ondan sonra beraber iki kafadar bir karavan yaptık. Tabii kendi emeklerinizden değil mi Kendi bunu? hayır, kendi emeklerimizde değil. Bir karavan Bir firmasına. karavan firmasına yaptırdık. Evet. Onunla 7 yıl gezdik. Ondan sonra da bunu yaptık. 7 yani 5 daha olunca 12 yıl 12, bir yılımız 2 oldu. yılda böyle 14 yıldır 14 yıldır karavancıyız. karavanda geziyorsunuz. Evet. Bir yılda kaç ay dolaşıyorsunuz? 11 ay. 11 ay 11 boyunca. ay. Hatta 12 ay diyebiliriz çünkü eve gittiğimizde bile kızlar diyorlar ki ya mesela akşama kadar gezdiriyorum onu, eve geçiyoruz yatmaya. Akşam diyorlar ki yarın nereye götüreceksin bizi? Tabii insan alışınca artık Alışınca- dört duvar arasında yaşamak istemiyor değil mi? Aynen, eve giremiyoruz. Evet, karavan deyince özgürlük oluyor. Hem de Kesinlikle yani öyle müthiş bir şey. Hele bizim ATV'yi gördünüz mü? evet gördüm. Biraz da Yani. gösterdim. İsterseniz şöyle biraz Aynen. ama güneşe çıkmayın. Heh, tamam şöyle. Ee, ATV ile de biz işte geliyoruz buraya. Karavanımızı koyuyoruz. ATV ile dağ, bayır, şelale o şekilde geziyoruz. Peki ben şunlara dikkat ettim. Şimdi karavanınızda tüm donanımları yazarken, yaptırırken ve bunların hepsini siz not olarak mı yaptırdınız yoksa bir anda düşünerek mi bunları gerçekleştirdiniz? Hepsini tabii ki bu bir birikim. Yani sonuçta 7 yıl öbür arabada, 5 yılda boş arabada gezdik. Bir birikimimiz vardı. Buna her şeyi biz kendimiz ihtiyaçlarımıza göre yaptırdık. Yani ne aklınıza gelecek ne düşünürseniz bu karavanda var. Ben şunu her zaman söylüyorum karavan olarak. Hani belki insanlar beni yanlış anlayacak. Belki de hayır diyecekler. Karavanın modeli veya hatta yürüyen kısmı çok farklıdır. Arka kısmı benim için çok farklıdır. Şimdi siz arka kısmını tasarlarken bütün kendinize ihtiyaçlarınıza göre tasarladınız. Evet. Ve dikkat ediyorum yani şurada dikkat ettiğim şöyle bir durum daha oldu. Denge kollarına kadar düşünüp yapmışsınız. Çünkü bunu her insan kendi karavanla yapmayabilir yani. Sadece özür dilerim sözünü Estağfurullah. kestim.
Dengeden ziyade mesela ben özel süspansiyon bile yaptırdım. Yolda giderken Yolda giderken sallanmasın araç diye. fazla bir esneklik sağladığı zaman eşyalarınızı kırmasın diye veya dolaplarınızı parçalamasın diye veya da aracınızın kasasına zarar vermesin diye. Evet. Sonuçta çok büyük bir emekler vermişsiniz ya bunda. Kesinlikle. Ya ben kesinlikle. inanıyorum. Çünkü ATV'li olan bir tane daha rastladım. Bir de sizde rastladım ben. Şimdi bu ATV'yi taşımak, yolda gitmek gerçekten cesaret isteyen bir şey. Ben bile kendim bir motoru taşırken bile ne hissediyorum o ağırlığı ama siz yani rahatlıkla gidebiliyorsunuz herhalde. İnanın hiç ATV'nin bana bir ağırlığı yok. Ön tekerleri havaya kaldırıyorum. Arka tekerlerle arkamdan geliyor. Peki, Hiçbir ağırlık hissetmiyorum yani ben. tabii ki Ama diğer aracımda hissediyordum. Ben Fiat Ducato vardı bende. Evet. 17 metreküp. evet. Bunu ona da takıp 2 yıl kullandım. Ama onda gerçekten çok zorlanmıştım. Rampaları çıkarken. Rampaları çıkarken o biliyorsunuz önden çekişli olduğu için Evet. çok zorlanmıştım. Ama yine de ATV'den vazgeçemiyorum. Çünkü çok inanılmaz bir özgürlük hissi. Ya binip de dolaştığımız zaman veya ihtiyaçlarımızı görmeye gittiğimiz zaman daha Evet. rahat bir şekilde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayıp Her gelebiliyorsunuz. türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Ben yani özellikle bu ağır tonajlı arabamı böyle uzak yollara, yayla yollarına falan sürmek istemiyorum. Ben geldiğim her yerde özellikle şelalesi olsun, yaylası olsun, her yeri gezmeye özen gösteriyorum. O yüzden bunu bırakıyorum. Bununla her yere gidebiliyorum. Yaylalara, şelalelere gidebiliyorum. Peki aracınız kaç ton geliyor şu an? Şu an içi doluyken bütün benzin depom dolu, su depom dolu, artık kirli depom dolu. 3 bayan yaşıyoruz. Evet. Hep beraber yola çıktığımızda 7 ton geliyor. 7 ton geliyor. Boş hali de 4,5 mu geliyor yoksa 5 mi? Boş hali muhtemelen evet 5 gibi düşündüm çünkü yani. 5 geliyor. Yolda giderken peki o yeni yaptırdığınız süspansiyonla ne kadar size bir yarar oluyor bunun? Müthiş bir yararı var. Mesela onu yaptırmadan önce yolda giderken 50 ile de gitsem araç sallanıyordu. Esnemeleri çok yapıyor Tabii diye. çok yapıyor, bir de o ses de rahatsız ediyor seni içeride. Sonuçta her yer mobilya. Evet. Ama o süspansiyonu yaptırdıktan sonra %90 fark attı. Yani yolda giderken sizin direksiyon hakimiyetinizi kaybetmemek ve rahatlıkla hız yapabilmek veya da hani hız yapmıyorsunuzdur. Ya ben buna inanıyorum ama. hızı hiç sevmiyorum. Evet, yani. Ben yani özellikle etrafımı göre seyrede gitmeyi çok severim. Evet. O yüzden 70'i kesinlikle geçmem. Ya şöyle söylüyorum, zaten karavanla yolculuk yapan insanın vakti çok olması lazım. Evet. Bir yere ulaşmak için çok hızlı değil de 70 ile max olarak yani gitmeleri daha uygundur diyorum. Çünkü etrafını görmek için çıkıyorsunuz siz burada. Tabii ki. Yani- Karavancılık demek zaten ne? Bizim zaman sorunumuz yok ki. Yani ben de bunu söylüyorum. Bazı insanlar diyor ki ben gideceğim yere yok 120 ile gittim, yok işte 130 ile gittim veya 100 ile gittim deyip de yani bu kadar hızlı gitmenin de bir anlam Hiçbir ifadesi manası yok. yok Hiçbir diyorum. manası yok. Çünkü yolda neler kaçırdığınızı veya yolda herhangi bir yeri acaba atladım mı deyip de tekrar dönmemek için veya döndüğünüz zaman burayı da biz atlamışız dememek için yavaş gitmenin en ideal olduğunu ben de görüyorum yani. Evet. Yani ben de bunu söylüyorum ama elektrik sisteminizden biraz bahseder misiniz bununla? Tabii ki bende 3 tane Megacel'in lityum aküsü var. Evet. Onlar da aşağı yukarı 630 amper mi yapıyor? E, Yukarıda da 6 tane panelim var. 1500 volta tabii. evet şey yapıyor. Ya bana yetiyor. MPP'niz nedir peki kullandığınız? Siz bu kadar yani deneyim kazanarak yani o da çok önemli burada. MPPT bende Electrolux var. Evet. Evet. Yani muhtemelen yani büyük bir elektrodur yani çünkü 1500 amperi kaldırması için ona göre 60'lık MPPT var bende. 60 Evet. amperlik değil mi? Evet. O yüzden yani sizi tamamıyla gün içinde şarjınızı dolduruyor değil mi bu Tabii yeterince? ki ben mesela yağmurlu havalarda bile mesela bir hafta hiçbir yerden elektrik almadan bana yetiyor. Yani gün ışığı yani güneşimiz olmasa dahi bizim Olmasa için dahi bir şekilde dolduruyor yani. tabii Ben sizin bir sıkıntı yaşamadım elektrik sisteminde. tabii en büyük problemlerden bir tanesi elektrik ve su yaşıyoruz zaten burada. Su Evet. depolarınız kaç litre peki kullandınız? 440 litre temiz Tabii. suyum var. Tabii çamaşır makinesi olunca yani Tabii 9 yaklaşık litre çamaşır makinem var. o 80 litre falan her bir yıkamada harcar. Yani çok büyük bir su deponuz da olması lazım burada. Ben ölçüm yaptım. Makine 80 litreyle yıkıyor.
makina 80 litre su alıyor ve Alıyor. bitiriyor ama bütün çamaşırlarınızı. Tabii yani 9 litre çamaşır makinem zaten. Haftada bir çalıştırsam 3 bayan olduğumuz için tabii ki Kesinlikle. çamaşır çok oluyor. Evet. Aşağı yukarı 80 litre 80 litre harcıyor ama siz Ama dediniz benim temiz suyum zaten 400 litre. 440 litre falan. Çok Evet. büyük değil mi peki bu sizin Ben için? yolda giderken depolarımı boş tutarım. Öyle çok mesela en fazla 100 litre suyla gitmişimdir. Yani o da benim günlük ihtiyaçlarımı Tabii, karşılaştırsın evet, diye değil ama mi? bir yerde kalacaksam eğer, bir hafta 10 gün kalacaksam özellikle büyük yaptırdım. Sıkıntı yaşamayayım, su sorunum olmasın diye. Şöyle bir sorum olacak. Peki çamaşır makinesinde çamaşırlarınızı yıkadığınız zaman normal evdeki gibi mi yıkıyorsunuz yoksa diyelim ki derecesi düşük mü yıkıyorsunuz? Bu çok önemli aslında. Ben evdeki gibi yıkıyorum. Evdeki gibi ama hiçbir problem. Kısa program. Kısa program kısa yani program. şöyle 49 dakikalık veya 1 saatlik gibi bir programlarda değil mi? Yarım saat. Yarım saatlik. Hatta 38 dakika. 38 dakikada yeterli oluyor. Çünkü Yeterli. daha uzun sürdüğü zaman resistanslı olduğu için bütün enerjinizi alabilir diye ben düşündüm bir an. Tabii ki. Ben enerji sorunu yaşamıyorum. O Tabii ayrı ki. bir mevzu. Tabii. Yani yaşayacak Ama, olanlar için. Yaşayacak insanlar için yani kısa program yapması daha iyi. Şimdi siz umarım bir de fırınınız da vardır diye düşündüm. Var fırında var. Peki peki fırınınız tüplü mü yoksa Tüplü. tüplü değil mi? Tüplü. Evet. Memnunsunuz bundan da. Valla ben fırınımdan memnun değilim. Neden? Çünkü bu Tötfört dedikleri bir fırın. Lütfen isim kullanmayalım bizi döverler sonra. Pardon. Bunun ağzı açıkken üstü çalışıyor. Ha. Alt çalışırken ağzı kapalı çalışıyor. Sorun yok ama üstü mesela bir kek pişireceksin, kabartamıyorsun. Üstü pişirmen gerektiğinde şeyi açman gerekiyor. Kapağı açman gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, tüplü nedense fırınları çok övüyorlardı bundan önce ama demek ki problemleri siz kullanıcı olarak yaşayan insanda Ya öğrenebiliyoruz şimdi ben yani. bir defa denedim. Şimdi daha da tecrübe etmedim. Şimdi de kötü bir şey söylemeyelim. Yok, kötü bir şey söylemiyoruz Kötü sadece. bir şey Evet. söylemeyelim. Bir defa tecrübe ettim ama hoşuma gitmedi. Bulaşık makineniz var mı burada? Var. O da var. O da var. Ondan Tezgah çok üstü mü? memnunum. Tezgah üstü mü? Tezgahın altında eğer isterseniz. Küçük tezgah üstü değil mi? Evet. Tezgahın altına Tamam. koydurmuşum Küçük ben. olanlar evdekilerde Küçük. tezgah Evet. kaç programlı? 6'dır umarım. 6 program var Evet. ama tek programını kullanıyorum. Onun da en ekonomik programını Şimdi kullanıyorum. 6 programda şöyle bir durum var. Tencere yıkama var. Ondan sonra bardak yıkama gibi şeyler var. Ben sadece günlük bulaşıklarımı yıkıyorum. Tencere, tava gibi şeyleri elimle yıkamayı tercih ediyorum. Evet, çünkü ben de kullanıyorum bulaşık makinesi. Evet. 3 programlı bende var. Hı hı. Şimdi bir tanesi tencere yıkamak için, bir tanesi bardak yıkama gibi, bir tanesi hassas gibi yazıyordu. Hı hı. Şimdi tencere yıkadığımızda zaten 1900 watt çekiyor muhtemelen. 3 defa 1900 watt çektiği zaman akülerin bayağı bir enerjisini düşürüyor. Evet. O yüzden sormak istedim yani hangi programda yıkadığınızı. Ben ekonomik programda yıkıyorum. O da 1 saat 15 dakika sürüyor. Ama yani tencereyi zaten bulaşık makinesi küçük. Bir tencere koyduğun zaman ben onun için bulaşık makinesi çalıştırmak istemiyorum şahsen. Tabii siz bir bayan olarak da yemek yapmayı da çok sevdiğiniz için muhtemelen için. Arkadaşlarım Antakyalı inanılmaz güzel yemek yapıyorlar. Daha ne olsun yani o yüzden. Aynen. Şimdi en güzel bulaşık makinesinin avantajı 10 litre suyla bulaşıkları yıkaması. Evet. Ben de çok seviyorum bunu. Hani o bulaşık makinesini doldurduğumuz zaman 10 litreyle hiç elinize atmadan böyle yıkaması çok iyi olur. Deterjan bölümüne de ben şöyle bir şey yapıyorum. Deterjanın yarısını koyuyorum ben. Ben de öyle. Ben Yoksa- sıvı deterjan kullanıyorum. Hı hı. Sıvıyı da tam doldurmuyorum. Yarım koyuyorum. Evet yani böyle tam tablet koyduğum zaman eritemiyor tamamıyla hepsini diye gördüm ben. O yüzden ben öyle bir düşünce yaptım yani. Ben sıvı deterjanı daha çok tercih ediyorum. Onu da yarım koyuyorum. Gayet güzel oluyor. Peki mobilyalarınızı hangi tahtadan kullandınız? Kavak kontra. Evet, Memnun musunuz peki Memnunum. ağırlığına? memnunum. Yani normalde çünkü onlar çok ağır geliyor. Karavan için hani herkes böyle yapması işte bütçeye bakar bu derler ya hani. Hı hı. Şimdi Hayır, kavak kontra daha hafif bir daha malzeme. yok hafif hani daha ağırlar da var. En şu Hı hı. anki şu an En hafif gündemimizde malzemelerden bir en tanesi. hafif olan o şu an zaten Evet. diye görüyorum. Hani Türkiye şartlarında olarak ben bunu gördüm. Hı hı. Hani insanlar da bunu aslında şöyle bir durum var. Suya dayanıklı olması, bir de esnemesi olması için Hı hı. en çok mücadele veriyor. Çünkü bu her an her şey için hareketli bir araç sonuçta. Kesinlikle.
Hani kesinlikle. evdeki gibi değil yani, bir betona montaj ettiğiniz zaman bunu sök tak yapmıyorsunuz yani. İşte o süspansiyonu da o yüzden taktırdım. Yani mümkün Mobilyalarımız, olduğunca mobilyam zarar görmesin diye. evet yani, çünkü esniyor ya yolda sürekli, çünkü esnediği için bu zarar Evet, görebilir. evet. Bir de şöyle, dışını anlatabilir misiniz? Dışını neden yaptırdınız? Çok güzel bir dışı var. Güle güle kullanın. Hı hı. Gerçekten bu bir hasta kimseye dokuyamaz diye düşündüm ama Hı hı. hani bu bir Bunu reklam da değil ama sonuç itibariyle çok güzel bir dizayn edilmiş yani. evet. Ben şimdi firma ismi Vermeyelim ama vermeyelim. evet, Ben Konya'da yaptırdım karavanımı. evet, Mehmet Ali Bey evet, her şeyi o kadar güzel yaptı ki ben çok memnunum. Özellikle kabuğundan, ondan sonra ses yalıtımı çok güzel. evet. Ee, Bir de şeyi çok iyi kullanmış. Neydi? Ne diyorlar ona? Profillerini mi? Ee, Isı yalıtımı mı? Isı yalıtımı. Evet. Evet. Isı yalıtımı çok güzel. Ama ne malzeme şimdi inanın hatırlamıyorum. Ya ben şöyle diyorum, ısı yalıtımı hem yaz günü lazım hem kış günü lazım bu. Kesinlikle. Yaz günü sıcaktan korunmak için, kış günü soğuktan korunmak için. Yani ne kadar da olursa olsun. Evet. Ben şimdi yaz günü hadi hiçbir şey olmaz dediğin zaman ama içine girdiğiniz zaman pişeceksiniz bu Tabii sefer de. ki, tabii ki. Yani Bu arada benim 12 volt klimam da var. tavan kliması değil mi? Tavan klimam hiç akülerimden kokluyor resmen. Ya ben şöyle bir hesabım var ama şimdi tavan klimasında 65 amper çekiyor çünkü saatte. Yaklaşık olarak sizinkini de herhalde 10 saat kesintisiz çalıştıracaktır ve içini soğutuyorsa Hı hı. iç alanını Soğutuyor. Yeterli hiçbir problemi geliyor. yok Bir de yani. izolasyon çok iyi olduğu Evet, için yalıtımı. çok güzel. Ya ben de Ben yani memnunum. ya sizin böyle teker teker düşünüp yapmanız Hı. gerçekten her insanın düşünüp de belki bütçe ayıramayacak, belki de düşünemeyecek, belki de bir an önce olsun bitsin, hani ben yollara çıkacağım diyeceklerdir ama sonuç itibariyle biraz da konfor lazımdır. Siz bayağı bir konforunuza düşkünsünüz ama. Evet, evet. Ya eskiden böyle değildi tabii ki de son zamanlarda artık dedik bir tık daha level atlayalım yani rahat edelim. Biz eve giremeyenlerdeniz. Ya zaten buna alışan bir insan yani dört duvar içinde yaşayamıyor. Çünkü sonuç Kesinlikle. itibariyle özgürlüğünden kısıtlanıyor veya da işte sanki böyle evin içinde kaldık, duvarlara baktık, televizyona baktık, bir şey anlamadık. Dışarıya Evet. kaçacağız ama kaçamıyoruz. Karavanımızın ismini çektiniz mi? Yok, çekmedim, göremedim ama ben. Özgür Ruh. Öyle mi? Tabii Çekmek ki. istiyorum, Tabii, özgür bu ruh. tarafta. Göremedim ben onu. İsterseniz buyurun. Şöyle göstereyim size. Özgür Ruh karavanımızın ismi. Verebilir misin? Tabii bunu da aldım ben sizin için. Camlarınız da çok iyi. Markası neydi? Berhimi. Berhime. Yani tercih ettiğimiz hem hafif hem de yani kullanışlı olduğu için değil mi? Kullanışlı ve yani ben daha önceki karavanımda da aynı markayı kullandım. Memnunum yani. Çok güzel. Tenteniz de var tabii ki. Yine Evet. marka kullanmışsınız. Evet. Yani kaç metrelik? 4,5 metre mi? Yoksa 4 mü? Bu 4,5. 4,5 değil mi? Evet. Ya güle güle kullanın. Gerçekten Teşekkür güzel ederiz. yollar olsun. Çok teşekkür ederiz. Daha Ee, güzelleri sizlerin olsun. Herkesin olsun diyelim ama gönlünce olsun. Gerçekten ben çok memnun oldum. Sizi de tanıştığıma da memnun oldum. Ben de İyi çok insanlarsınız. memnun oldum. Çok sağ olun. Yolunuz böyle her zaman açık olsun. Güzel insanlardan karşılaşın. Amin, amin. Ben bu video için de teşekkür ederim size. Ben size teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrardan. Görüşmek üzere.